Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün meslektaşım Serkan kardeşimiz var. Onunla güzel bir söyleşi yapmaya çalışacağım ve bu bilgileri de size aktarmaya çalışacağız. Kendisi Etsiya'lardan bahsedeceğim. Ne iş yapıyor, ne yapıyor. Biraz da Almanya'daki meslek hayatları nasıl, onunla ilgili size biraz bilgi vermek istiyoruz. Tüm videoyu izlemek istemeyenler için şurada listeyi oluşturuyorum. Orada konu başlıklarını görebilirsiniz, sorduğum soruları görebilirsiniz ve oraya direkt geçebilirsiniz. Öncelikle sizlerle ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Bu yapmak istediğim videoda Almanya'da tabii ki eyalet değişiyor ama ben genelde Berlin için size bilgi aktarmaya çalışacağım. Bu bilgi de burada meslek eğitimi yapmak isteyenler için olacak. Nasıl meslek eğitimi yapılabiliyor, hangi diplomalara ihtiyacınız var, bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Eğer detaylı bilgi almak istiyorsanız da aşağıdaki yorumlar kısmına sormak istedikleriniz soruları şimdiden sorabilirsiniz. Ben de ona göre kendimi yönlendirebilirim. Ve konuğumuz Serkan kardeşimize dönelim ve kendisini biraz tanıtmasını isteyelim. Evet Serkan kardeşim. Eyvallah Enes'im, Allah razı olsun. Öncelikle bu imkanı sunduğun için teşekkür ederim. İnşallah izleyen kardeşlerimize faydalı bilgiler verebiliriz. İnşallah. Ve bu mesleği de yeni arkadaşlara kazandırırız inşallah. Kendimden bahsedecek olursam, ismim Serkan, doğma büyüme Berlinliyim, yaşım 31. Peki memleket neresi? Memleket Ağrı, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden. Dediğim gibi doğma büyüme buralıyız, Berlinliyiz. İlk ve ortaokuldan sonra mesleki hayatıma atıldım. Einzelhandelskaufmann dediğimiz mesleği yaptım. O branşta da yaklaşık bir 9 sene çalıştım, ticaretle uğraştım. 9 senenin sonunda yol ayrımına geldim. Farklı bir karar aldım kendimce. Doğru olan bir karar aldığımı düşünüyorum. Ondan sonra o meslekten sonra da zaten Etsya mesleğine başlayıp şimdi Etsya olduk ve bu mesleği icra ediyorum. Peki izleyicilerimiz Etsya ne olduğunu belki bilmeyebilirler. Etsya ne demek? Türkçe karşılığı ya da Etsya ne yapıyor, görevleri ne? Bunlardan biraz bak. Etsya'nın aslında Türkçe karşılığı eğitimci, eğitmen, bunları diyebilirsin. Öğretmenden farklı bir iş dalı. Hani öğretmenle eşdeğer olmayan bir iş alanı. Bizim yaptığımız iş aslında çocukların, yani bu çalışma alanına bağlı tabii. Çocuklar olabilir, yetişkin çocuklar olabilir veya gençler olabilir. Alandan alana farklılık gösteriyor. Aslında işimiz, görevimiz çocukların gelişimini sağlamak, desteklemek, bu yollarda kendilerini keşfetmesini sağlamak, yeteneklerini keşfetmesini sağlamak. Bir nevi rehber hocası, rehber öğretmeni. Aynen. Bunu da diyebiliriz. Yani aslında çok görevleri var. Zaten bizim uyguladığımız bir müfredatımız var. Bu da Berlin Eğitim Programı. Berliner Bildungsprogramm dediğimiz eğitim programını uygulamamız şart. Tabii ki eyaletten eyalete de değişebiliyor bu program. Aynen. Eyaletten eyalete değişiyor. Her eyaletin tabii kendine göre bir eğitim programı vardır. Bunun dışına çıkamaz. Bunun içeriği neyse bu programın onu uygulaman gerekiyor. Evet. Dediğim gibi iş dallarından, alanlarından farklılıklar gösterebilir. Bu program doğrultusunda biz de çocuklara aslında katkıda bulunuyoruz. Onların dediğim gibi işte gelişimini destekliyoruz. Yetişmesini destekliyoruz. Sosyal hayatta adapte olabilmelerini sağlıyoruz. Bu çalışma ortamına göre değişiyor. Ebeveynlerle ortak çalışıyorsun. Onlardan bilgiler toplayarak çocuklara yardımcı oluyorsun, gençlere yardımcı oluyorsun. Çocukların yeteneklerine göre belirli plan proje çiziyorsun. Bu haftalık, günlük veya aylık programlar olabilir. Bunlara göre işte dediğim gibi gününü şekillendiriyorsun. Ona göre de zaten işine bir nebze de olsa rayına sokuyorsun. Peki sen bu mesleği nasıl yaptın? Yani bu meslek nasıl yapılabiliyor? Etsya yani Türkçe karşılığı hemen hemen rehber öğretmenliği. Eyaletten eyalete tabii ki yine değişiyor ama ben yukarı aşağı hemen hemen hepsi aynı. Aynen. Hı hı. Peki Berlin'de bu meslek nasıl yapılabilir? Berlin'de bu meslek nasıl yapılabilir? İlk etapta diploma şart. Ortaokuldan sonra alacağın en önemli diploma Realschulabschluss dediğimiz diplomayı alman gerekir. Farklı tabii alacağın diplomalar var. Bu Hauptschulabschluss olabilir, Erweiterte Hauptschulabschluss olabilir. Bunlar bu meslek için yeterli değil. Asgari Realschulabschluss dediğimiz Mittlere Schulreife. Bu şart. Bu şartı yerine getirdikten sonra ya bir mesleki eğitimin olması gerekiyor en az 2 senelik veya abitur. Yani hemen hemen lise. Olabilir. Aynen lise diploması şart. Bu Fachabitur olabilir veya genel abitur olabilir. Bunları yerine getiriyorsan bu şartları bu mesleğe başlayabilirsin. Onun dışında eğer Hauptschulabschluss'un veya Erweiterte Hauptschulabschluss dediğimiz diploman varsa bu diplomayla maalesef bu işe giremiyorsun. Yani şartlar bu. Benim bildiğim kadarıyla da
Türkiye'den gelme birisi iseniz bu mesleği lise diploması ve üzeri diplomalarla yapabiliyorsunuz. Tabii ki yine eyaletten eyalete değişir. Şahsen ben bu şekilde yaptım. Okuldan okula tabii ki değişiyor. Bazı okullar bu mesleği yaparken okul B2 denilen dil sertifikasını istiyor. Kimisi de sadece sizin Almancanızın konuşma yeteneğinize göre kendileri karar verip bu mesleğe başlamanızı sağlıyor. Peki bu mesleğe başladın. Okula mı gidiyorsun yoksa başka işler mi yapıyorsun? Bu süreçte sen hangi yolu izledin? Bu süreçte benim yaptığım meslek şekli dual Ausbildung dediğimiz meslek şekli. Peki kaç çeşit var ya da meslek yapabilme çeşitleri Yapabilme var? çeşitleri 3 çeşit meslek edinme çeşitleri var. Bunlardan İşte kısa biraz bahsedebilirsen. Bunun genelde bilineni zaten dual Ausbildung dediğimiz, hem iş yerinde pratik topluyorsun hem de okulda eğitimini görüyorsun. Bu haftanın 2 günü okul oluyor. Mesleki okulda eğitimini alıyorsun. Bu işle alakalı 3 günde iş yerinde pratik topluyorsun 3 sene boyunca. Diğeri de Schulisch dediğimiz, Schulische Ausbildung. Burada da 3 sene boyunca okulda eğitimini görüyorsun. Bu 3 senelik süre zarfı içinde farklı dönemlerde staj yapıyorsun. Farklı alanlarda. Bu kreş olabilir, okul olabilir, farklı alanlar olabilir. Stajlarını tamamlıyorsun. 3 senelik süre sonunda da sınavlara girip meslek sahibi olabilirsin. Bir diğeri de çoğu belki bunu bilmez. Nichtschülerprüfung dediğimiz okul şekli var. Bu genelde çalışan kişiler için geçerli. Yani gün ortasında, gün içinde çalışanlar eğer vakit bulamıyorsa veya maddi sıkıntılardan dolayı meslek yapamıyorsalar bunlara böyle bir imkan tanınıyor. Bunlar tabii ön şartları oluşturmak gerekiyor öncelikle. Demin de bahsettiğimiz şartları. Bu şartları oluşturduğu takdirde akşamları iş çıkışı akşam okuluna gidip bir sene boyunca eğitim görüyorlar ve bir sene sonunda da sınava giriyorlar. Buradaki dezavantaj 3 senelik ders programını bir seneye sıkıştırıyorlar. Yani bir sene boyunca gerçekten bir nevi baskı altında oluyorsun ve bir sene sonunda da başarı yüzdesi istatistiklere göre çok düşük. Bundan dolayı çoğu kişi bu mesleği elde edemiyor. Elde edemediği için de şansını kaybetmiş oluyor bu yolla. Çünkü bu yolla sadece bir kere hak tanınıyor sana. Bir sene sonunda gireceğin sınavı yaparsan diplomanı alıyorsun. Eğer yapamazsan maalesef bu mesleği bir daha icra edemiyorsun. Berlin eyaletinde veya bulunduğun eyalette. Eyaletin farklı bir yere taşınırsın veya farklı yerde eğitim görürsün. Orada tekrar bu şartlar altında mesleğini icra edebilirsin veya işte okula gidip diplomanı alabilirsin. Peki senin yapmış olduğun eğitim şeklinden biraz bahsedebilir misin? Ben de Schulisch bölümünü biraz bahsederim. Çünkü ben de Schulisch şekilde yapıyorum. Yani sadece okula gidip yapıyorum. Bize biraz dual mesleki eğitimi biraz bahsedebilir misin? En büyük fark bu 3 meslek arasında ve meslek şekli arasında maaş konusu. Duale Ausbildung dediğimiz şekliyle yaparsan sana işverenin belirli bir maaşı ödüyor. Ausbildungsvergütung dediğimiz şekliyle. Bu tabii full çalışan biri gibi değil. Çok düşük şekliyle alıyorsun bunu. 3 sene boyunca bu maaşın ya sabit kalıyor veya her sene üzerine katılarak artmış oluyor. Bu işverenden işverene değişiyor. Onun dışında dediğim gibi haftanın 2 günü okulda eğitimini alıyorsun. Ben de misal haftanın 2 günü 5'er saatten eğitim alıyordum. Toplamda 10 saat yapıyordum okul eğitimi olarak. İş yerinde de 20 saat çalışıyordum toplam olarak. Bu asgari 20 saat herkes yerine getirmesi gerekiyor. Peki ne kadar ücret alıyordun bu çalışma sürecinde, hem eğitim hem de çalışma sürecinde maaşın ne kadardı? Ya bunlar dediğim gibi işveren farklılık gösteriyor. Maaş konusu da ortalama 1100-1200 brüt bir maaşa denk geliyor. Dediğim gibi işvere değiştiği için aldığın ücretlerde tabii ona göre farklılıklar gösteriyor. Yani aslında anlatabileceğim en büyük farklar bu. Onun dışında zaten senin de dediğin gibi şu işe meslek tarzını sen yapıyorsun, onu da Evet. sen dile getirebilirsin. Schulisch bölümünde de maaş alınmıyor. Sadece okul zamanı oluyor. Bu 3 yıl yine devam ediyor. 3 yılı 6'ya bölünüyor. Birinci sömestr, ikinci sömestr deyip 6'ya kadar devam ediyor. Her 2, 4 ve 6. sömestrlerde stajımız oluyor. Bu staj zamanında biz de bu şekilde mesleki eğitimimizden tecrübe kazanıyoruz. Onun dışında çoğunlukla okula gidiliyor. Okul bölümünde avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Avantajı dersler sıkıştırılmış bir halde değil de daha serbest, daha Aynen. güzel bir şekilde, zamana yayılmış bir şekilde eğitim alıyoruz. Dezavantajı fazla tecrübemiz olmuyor. İş hayatı gibi, yani dual gibi tecrübemiz olmuyor. Artı maaş alınmıyor. Geçiminizi kendiniz sağlamanız gerekiyor. Kendiniz çalışmanız gerekiyor. Ek işlerde çalışmanız gerekebiliyor. Bunu da bu şekilde bahsetmek istedim. Tabii ki yine bu konularla ilgili sorularınız olursa aşağıdaki yorumlar kısmına belirtip bizi de o şekilde yönlendirebilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorum, meslek eğitimi bittikten sonra neler oluyor? Bu maaş olabilir, çalışma alanları olabilir.
Bununla ilgili değişiklikler neler oluyor eğitim bittikten sonra? Eğitimini bitirdikten sonra, diplomanı aldıktan sonra aslında bütün kapılar sana açılıyor. Hele bir de erkeksen o zaman çok daha rağbet görüyorsun. Öyle diyebilirim. Son verilere göre tahmini olarak yaklaşık 450-460 bin civarı Almanya genelinde ETSİA var. Bunların yalnızca %5'i, %6'sı erkek. Ciddi oranda az. Ciddi oranda az. Ondan dolayı genelde zaten ETSİA dendiği zaman ilk bayanlar akla gelir. Kreşte çalışan, çocukların altını temizleyen, çocukları bakımını sağlayan bayanlar akla geliyor. Ama bu böyle değil aslında. Çok geniş alanlara yayılmış durumda şu an. Bu işte zaten herkesin bildiği kreşler, anaokullar, 0-6 yaş arası çocukların bakımını sağlıyorsun, eğitimini sağlıyorsun. Onun dışında bizim çalıştığımız gibi okulda çalışabiliyorsun ilkokullarda. Bu da 1 ila 6. sınıf arası. Yani 7 ila 13 yaş arası grubu. Bunlarla çalışıyorsun. Çocukların işte eğitiminde destek çıkıyorsun. Yeteneklerini keşfetmesinde destek çıkıyorsun. Farklı görevlerin oluyor tabii. Bunun dışında okulların dışında veya kreşlerin dışında Jugendzentrum dediğimiz gençlere yönelik çalışma alanları oluyor. Yetişkin çocuklarla veya gençlerle çalışıyorsun. Onun dışında Jugendamt dediğimiz gençlik dairesinde çalışabiliyorsun sosyal pedagoglarla birlikte. Daha nerede çalışma alanların oluyor? Misal engelli insanlarla, çocuklarla, gençlerle çalışabiliyorsun. Sonderschule dediğimiz okullarda çalışabiliyorsun. Beratungsstelle dediğimiz danışma merkezlerinde çalışabiliyorsun. Aslında alan genişliyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki yıllarda daha da genişleyecek. Ondan dolayı herkes, yani bu mesleği adım atan herkes bunu sadece yuvada çalışmak olarak görmesin, kreşte çalışmak olarak görmesin. Gerçekten alanlar çok geniş, çok büyük imkanlar var. Herkes kendini biliyor. Yani kendi yeteneklerini, nerede çalışabileceğini biliyor, tahmin edebilir. Ondan dolayı kimse bunu yanlış anlamasın, küçük görmesin bu mesleği. Evet. Yani sadece kreşe bağlayarak küçük görmesin. Gerçekten sorumluluk isteyen bir meslek. Ondan dolayı herkes istediği alanı aslında bulabilir. Kendini keşfedebilir. Ben mesela kendimi okulda rahat buluyorum. Yani rahat hissediyorum kendimi. Kreşte de belirli dönem çalıştım kısa sürede olsa. Oranın bana göre olmadığını gördüm ve okulu tercih ettim. Yani ben Jugendzentrumlara da gittim. Oradaki çalışma ortamını da gördüm. Ama kendimi dediğim gibi ben ilkokulda kendimi burada aslında rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Peki eğitim bittikten sonra maaşı nasıl oluyor? Ne gibi maaşlar alınabiliyor? Tabii ki her şeye göre değişebilir. Aynen. Bölüme göre değişebilir. Ama Tabii. ortalama olarak ne kadar alınıyor? Yani ortalama olarak aslında en yüksek maaşı veren devlet. Kamu dediğimiz, öffentlicher Dienst dediğimiz iş şekli. Yani devlet, işverenin devletse aslında en yüksek maaşı orada alabiliyorsun. Tarifvergütung dediğimiz tarife göre ödüyorlar. Bu da tahmini olarak yani 39,5 saat, yani yaklaşık 40 saat diyebiliriz buna. 2800 brütten başlıyor. Bu eğer öffentlicher Dienst dediğimiz yerde çalışıyorsan veya bu şekliyle ödeyen özel sektörde de çalışıyorsan belirli dönemlerde maaşın yükseliyor. 10-15 sene sonra, şimdi tam olarak bilmiyorum, brüt maaş olarak yaklaşık 3900'e kadar çıkıyor. Zaten bu öffentlicher Dienst'e genelde hep greve gidiliyor belirli dönemler. Ondan dolayı da maaşlar genelde yükseliyor. Ama ortalama olarak 2800-2900 diyebiliriz. 40 saatlik çalışma saatim varsa haftalık. Bu dediğim gibi işveren değişiyor. Özel sektör olduğu zaman düşük maaş da alabiliyorsun. Kimi yerler maalesef işçisinden çok kendini düşündüğü için işlerine çok az maaş veriyor. Bu ne olabilir? 40 saat çalışan birisine 2400, 2500 maaş verenler var. Bu da işin hakkını vermemek demek. Yani bu aslında bu iş alanı çok daha farklı bir maaşı hak ediyor. Ama şu an için durum böyle. Yani dediğim gibi eyaletten eyalete değişiyor tabii ki. Şimdi belki Berlin değil de Bayan olsa misal, belki oradaki kişi haftalık 40 saatlik çalışırsa belki alacağı maaş 3200-3300 euro brüttür giriş olarak. Yani bu hem tecrübene göre de farklılık gösterebilir. Ama ortalama olarak 2800-2900 diyebilirim. Ben de burada artı bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Almanya'da genellikle brüt maaşla konuşulur. Çünkü 1 ila 5 arası bir vergilendirme sınıfı mevcut. Bekarsanız farklı, evliyseniz farklı, çocuğunuz varsa farklı. Artı evli olup eşiniz de çalışıyorsa bu da farklı. Bunlar tabii ki farklılıklar gösterdiği için her yerde brüt maaş konuşulur. Brüt maaşı işveren size söyledikten sonra siz kendi hesabınızı yapıp elinize net geçen maaşı hesaplayabiliyorsunuz. Bir şey de yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Dediğim gibi ETSİ olduktan sonra imkanın çok büyük olduğu için aslında maaş konusu bir nebze de olsa
sana kalmış bir şey. Eğer sen iş görüşmelerinde kendini iyi satarsan, iyi tanıtırsan aslında iyi maaş alma imkanı olur. Çünkü dediğim gibi kapılar sana açılmış oluyor. Diplomanı eline aldıktan sonra istediğin kreşte, istediğin okulda, istediğin çalışma alanında iş bulabiliyorsun. Bu da aslında avantajlı bir duruma sokuyor seni Etsy olarak. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Bir izleyicimiz videoya Almanya'da maaşların gerçekten az olduğunu söylemiş idi. Buna ben katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Eğer eğitiminiz ya da burada bir mesleğiniz yoksa evet size en düşük maaş verilir. Bunun da aşağısı verilmez. Bu kanunen de yasak. Yani asgari ücret verilir. Bu asgari ücret de yakın zamanda 10 euroya şu an 9 küsür euroda. Evet 9 küsür. Yakın zamanda ona çıkacağını söylüyorlar. Bu da brüt tabii ki. Bu minimumdur. Mesleğiniz yoksa ama Almanya'da eğitiminiz var ise bu mühendislik olur, öğretmenlik olur. Maaşınız ciddi anlamda değişiyor. Bunun adına vasıflı çalışan diyebilirsiniz. Aynen. Maalesef buna katılmıyorum. İnsanların yanlış bir düşünce tarzı var. Ya ben okudum, meslek edindim, üniversite okudum veya mesleki liseye gittim, meslek edindim. Niye benim ilk etaptaki maaşım bu kadar düşük? Yani bunun aslında dert edinmemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü işverenler tecrübeli eleman istiyor. Şimdi sen okuldan çıktığın için tecrübesiz elemansın. Dediğin gibi vasıfsız bir elemansın. Ondan dolayı girip tecrübe edineceksin. Kesinlikle. Ona göre de zaten maaşın belirli dönemlerde yükselecek. Ama bizdeki hemen düşünce tarzı, ben şimdi okudum, mühendis oldum, mimar oldum, niye bana 2500 brüt veriyorlar? Niye bana 4000 euro vermiyorlar? Kesinlikle. Bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Önemli olan tecrübe edinmek. Dediğim gibi eğer tecrüben yoksa düşük maaş alma olasılığın zaten yüksek. Ama ne kadar çok tecrüben olursa o kadar çok işveren seninle irtibata geçecektir müracaat ettiğin takdirde. Ona göre tabii maaşın yükselecek. Ondan dolayı Bir süre sonra maaşını kendin de söyleyebiliyorsun. aynen. Kendin de söyleyebiliyorsun. İşte en büyük yanlışımız bu maalesef. Bu düşünce tarzı. Ya neden böyle düşük maaşım var diye söylenmesinler, düşünmesinler. İşe koyulup tecrübe edinsinler. Ondan sonra zaten kapılar onlara açılacaktır. Ondan sonra zaten istedikleri maaşı alabilecekler. Yani bu da ek bir not olsun diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim açıklaman için. Peki son sorum. Biz bu mesleği Almanya'da yaptık ama Almanya'da kalmak istemiyoruz. Türkiye'ye gitmek istiyoruz vatanımıza. Türkiye'de bu mesleğimizin geçerliliği var mı? Almanya'da aldığın diploma ile maalesef geçerliliğin yok. Diploman denkleştirilmesi gerekiyor. Türkiye'de nasıl yapabilirsin? Bildiğim kadarıyla 1 veya 2 sene üniversite okuman gerekiyor. Evet. Bu üniversite okuduktan sonra ETİA'lık diplomanı Türkiye'de denkleştirebiliyorsun. Türkiye'de o zaman tam ne oluyor bilmiyorum. Anaokulu öğretmeni mi oluyorsun yoksa rehber hocası mı oluyorsun? Galiba işte iş alanına göre farklılık gösterebilir. Çünkü iki alan da hem anaokulu öğretmeni hem de rehber hoca da 4 senelik bir eğitimden geçiyor. Bizim Almanya'da aldığımız bu Etsy eğitimi aslında ikisini de kapsıyor. Kapsadığı için de büyük bir ihtimalle 2 dalda da çalışma imkanın oluyor. Onun dışında bir ihtimal belki eğer bu dalda iş bulamıyorsan belki özel sektörde Almanca öğretmenliği, hocalığı yapma imkanı doğabilir o diplomayla. Serkan kardeşim çok teşekkür ederim. Değerli Eyvallah. bilgiler için. İnşallah izleyicilerimiz için de faydalı bir bilgi olur. İnşallah faydalı. Türkiye'den buraya gelip çalışmak için vatandaşlarımız olursa biraz dil eğitimi aldıktan sonra güzel bir meslek seçip hayatlarını o şekilde devam etmelerini ben şahsen öneriyorum. Yine bu konuyla ilgili ya da başka bir konularla ilgili sorunlarınız varsa yorumlar kısmına yazın. Ben de bu şekilde bu yorumlardan ilham alıp videolar çekebiliyorum. Artı abone olup beğenirseniz de benim için de bir teşvik oluyor. Seviniyorum ve bu şekilde de güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar Serkan kardeşime teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.